Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık, her zaman olduğu gibi psikolog ve yazar Ebru Kaya şu anda yayın konuğum. Ve bugünkü konumuz özellikle hanımları çok ilgilendiriyor. Vajinismus. Evet, herkes TV8 ekranları başına. Ebru Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Alanya'ya sevgiler, annenize sevgiler. Evet, zeytinlerim yine geçti. Evet, zeytinlerle ben. Siz seviyorsunuz diye artık rutine döndü o. Ay mis gibi kokuyor. Değil mi? Normalde Evet, siyah çok zeytin seviyorum ben. Evet. Siyah da seviyorum tabii. Yani hepsini severim. Zeytinci, mesela o pişiler var ya. Ay bizim orada o kadar güzel yapılıyor Ya ki. gerçekten mi? O Harika. pişiyi mesela ben zeytinle severim. Evet, annem de çok güzel yapıyor bir şey. Her Bir gün dahaki- yemiyoruz. Her gün yemiyoruz. Benim dahaki- kahvaltıları biliyorsunuz hanımlar. Değil mi? Ama arada yiyoruz Arada yani. yenir, evet. Arada yiyoruz. yenebilir Çok gayet. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mis gibi de Afiyet kokuyor, olsun ne güzel. şimdiden. Hemen vajinismus nedir diye böyle bir ön bilgi alalım Ebru Evet. Hanımcığım. Ondan sonra da ilerleriz Şimdi zaten. vajinismus pelvik taban kaslarının çok fazla kasılmasıyla beraber bilinç dışı duygu ve düşüncelerin açığa çıkmasıyla o anda kişinin partnerine karşı kasılması durumu. Yani bir duvar varmış gibi Korku. hissediyor. Korku, kaygı açığa çıkıyor ve istemsizce o kaslar kasılıyor ve maalesef o penetrasyon gerçekleşemiyor. Buna da aslında biz vajinismus diyoruz. Tabii birçok belirtisi var. O yüzden bireysel olarak En sık görülen belirtileri hangisi? en sık görülen belirtileri acı hissi, ağrı hissi, gerçekten ben bunu mümkün değil yapamam durumu. Özellikle bir jinekoloğa gidiyor mesela. Çözemiyorlar. Evet, jinekologda muayene bile olamıyor. İşte bunlar aslında vajinismus belirtileridir. O yüzden önlemi almak gerekiyor aslında. Hemen bir jinekolojik muayene, sonrasında da cinsel terapiler başlatılmalı. Hı hı. Neden olur? Yani Evet. psikolojik mi fiziksel mi bu? Acıyı nasıl hissediyor yani? Sonuçta bir acı da var. Evet, evet. Yani şöyle... neden Düşünce oluyor acıyı mı diye- yaratıyor? Tabii ki de düşünceler çok önemli Düşünceler- aslında hayatımızda. Şurası her Evet. şeyi yaratıyor. Evet, evet. Özellikle çocukluk döneminde, gençlik döneminde çok katı bir ailede büyüdüysek, çok muhafazakar bir aile, işte cinselliği hiç konuşulmayan, aslında Türkiye'de zaten konuşulmuyor. Bu yüzden de çok fazla yanlış inanışlar, cinsel mitler ortaya çıkıyor. Doğru bildiğimiz yanlışlar o kadar fazla ki bu alanda. Maalesef kişi bilinç dışına atıyor farkında olmadan. Mesela çevresinde annesinin bir gününe gidiyor, gün grubuna. Daha çocuk haliyle oradan kadınlara anlatmaya başlıyor. İşte şöyle deneyimledim, çok kötüydü. Hemen onu atıyor mesela hafızaya. Aslında farkında değil ama bu yıllar sonra öyle bir açığa çıkıyor ki işte kasların kasılması. Yani duvar varmış hissi. Yani kolay bir şey değil aslında. Değil. Yaşayan bilir bunu. Yani ben danışmanlıklarımda gördüğüm kadarıyla gerçekten çok istiyorlar ama çok zorlanıyorlar. Peki birincil ve ikincil vajinismus arasındaki fark nedir? Hı hı. Şimdi birincil vajinismusta aslında evlilik sonrası hiç penetrasyonun yani cinsel birleşmenin gerçekleşmemesi durumu. İkincil vajinismusta ise yıllar sonra yani aslında böyle bir sorun yaşamıyor. Yıllar sonra bir anda açığa çıkabiliyor. Bu tabii ki de oranı düşük ama örneğin işte doğumdan sonra, işte belli başlı travmalardan sonra, ilişki tatmin düzeyi düşükse, kadın çok stresliyse, buna dair çok olumsuz şeyler okumuşsa ve yine bilinç dışı tabii ki de etki göstererek açığa çıkarabiliyor. Ama ikincil vajinismusun çözümü aslında daha da kolay. Birkaç terapiyle bile hallediliyor çünkü beyin aslında şöyle çalışıyor. Sen bunu zamanında yapmıştın, sen bunu zamanında çözmüştün. Bu yüzden yine yapabilirsin. Aslında vajinismusun kilit noktası inanç diyorum ben zaten. İnanç. Yani inanç, kendine inanç, O kendine zaman güven. terapi görmesi gerekiyor Evet, psikolojik açıdan. Evet, yani birincil Psikoterapi. vajinismusta kesinlikle öneriyorum. Çünkü yani kendi başına daha da işi zorlaştırabiliyor. Ama bir uzman desteğiyle çok farklı çözüme gidilebiliyor yani. İkinci vajinismus ne oluyordu? İkincil vajinismusta da
kişi terapi aldıktan sonra birkaç seansta bunu çözebiliyor. Çünkü zamanında çözmüştü. Sonradan açığa çıkan bir vajinismus bu. Aslında vajinismus değildi önceden. Sonra travma sonrası veya işte çok stresli olması, az önce belirttiğim gibi, bu nedenlerden dolayı yeniden açığa çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkabilir mi? Evet. Çıkabilir. Evet, bir doktora gittiğimde ben bir kadın doğum uzmanına bir ses duydum böyle. Nasıl çığlık çığlığa bir ses. Evet. Bağırıyor, çok kötü. Dedim, siz canlı canlı ameliyat mı yapıyorsunuz, ne oluyor? Hayır, muayene yapmaya çalışılıyor dedi. Evet. Çalışan Evet. yardımcı hanımefendi. Nasıl yani falan dedim. İşte olamıyor dedi. Evet. Korkuyor, çığlık Burada- atıyor, tekrar başlıyorlar, bir daha çığlık atıyor, bırakıyor. Yani muayene olamıyor hiçbir şekilde. Evet, bazen işte vajinismusun dozunu da arttırabiliyor bu Atak. Evet. Yani orada istemiyor aslında ama doktorun o anki ani müdahalesiyle daha da bir travmatik etki yaratabiliyor. Biz bazen bununla da bayağı uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yani o an daha da vajinismusun derecesi artmış olabiliyor mesela. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer müdahale yapılamıyorsa hemen bir cinsel terapiye, bir psikoloğa yönlendirmek gerekiyor aslında. Peki tedavi edilebilir bir şey mi? Tabii ki tedavi oranı çok yüksek. Yani %85, %95 arası kesinlikle tedavi edilebilir ama kişinin gerçekten bunu çok istemesi, hayatının merkez noktasına alması gerekiyor. Peki nasıl ilerlenmesi gerekiyor? Örneğin ben terapilerimde her zaman tek bir noktadan değil, bütüncül olarak ele alıyorum. Yani şöyle aslında, hem cinsel terapi hem bireysel terapi, hepsini bir alıp sonrasında bir de yanına pelvik taban fizyoterapisi mesela ve en etkili alanlardan biri de pilates. Pilates, Evet. evet. Pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmek. çalıştıran. Pelvik flor, Evet, evet. siz çok iyi biliyorsunuzdur Ya, aslında. teşekkür ederim. Pilates her alanda faydalı, gördüğünüz gibi. Faydalı. Ben danışanlarımı mutlaka bir pilatese yazdırmaya çalışırım. Yani istemese Çünkü bile mental zorla. olarak da müthiş bir rahatlama sağlıyor Evet. pilates yaptıktan Evet. sonra. Enerjiyi çok yükseltiyor. Yormak değil orada esasında. Kesinlikle. Enerji çok yükseliyor. Pelvik taban kaslarına gelince, evet, pelvik taban kaslarını gerçekten çok güçlendiriyor. İdrar tutma, Evet. mesela Kegel egzersizleri. Kegel egzersizleri şimdi artık bayağı bir yaygınlaştı. Menopoz pilates, menopozda da yine çok büyük fayda sağlıyor. Evet, menopozda da aslında ikincil vajinismusu mesela açığa çıkarabiliyor. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Bağlantılı. O yüzden pilatesi de şöyle yapacak. Yani bilinçle o an hissedecek pelvik Hissedecek. tabanlarını. Hani o nefes alış, veriş hepsini. Hepsi bir bütün. Evet, evet. O yüzden bir spor desteği de almak, özellikle gerçekten pilates diyorum. Pilateste çünkü hep pelvik taban kaslarını, kor gücünü kullandığımız için Evet. çok o pubik sürekli zaten hani hep yıllardır esasında anlattığımız şeyler bugün bu yıllarda çok gündem oldu. Evet. 20 yıl önce anlattığımız şeyler Değil mi? hala şu Aslında anda ne kadar etkiliymiş. yararlı şeyler yaptığımızı gösteriyor. Yıllardır takip eden. Türkiye'ye aslında çok özel bir sporu tanıtmış oldunuz siz de. Çok teşekkür yani, ederim. Sizden önce evet kimse bilmiyordu. Yani hanımlara çalışıyoruz her zaman, değil Siz mi? zaten kadın dünyasını biliyorsunuz artık. Evet. Hani ben de o alanda çalışıyorum. Evet, işte siz de öyle, hanımlara çalışıyoruz birlikte, ne Evet, güzel. Öyle kadın dünyası bence en keyiflisi ya. Zaten Çok keyifli. ben kendi adıma söyleyeyim ki sizin de sanırım bazen sohbet ediyoruz ya Ebru Hanım'la, hep o da öyle söylüyor. Yani daha çok kadınlar takip ediyor. Öyle. Kadınlar öğrenmek istiyor. Evet. Kadınlara, o yüzden kadınlara çalışıyoruz yani. Kesinlikle. Hı hı. Kadınlar bir Paylaşıyoruz. şekilde, evet, kendini hep geliştirmeye çalışıyorlar. Çok. Hep bilinç seviyesini Kadınlar çok artırmak. çalışkan. Erkekler kızmasın bana. Evet, erkekler daha çok böyle gizli takipçiler. Gizli takipçiler, evet, yani onlar da da stalker modunda modunda. daha çok. Evet. Peki, programın sonuna geldik. Vajinismus yaşayan, ekran başında bizi izleyen, potansiyeli olan izleyicilerimize bir cümle almak istiyorum kapatmadan. Evet, vajinismus kesinlikle çözülebilir bir durum.
Eğer vajinismus şu an belirtileri, az önceki saydığım belirtileri gözlemliyorlarsa hemen bir cinsel terapiye başvurmalarını, özellikle kitabımı alabilirler öncesinde. Cilveli İlişkiler kitabımda vajinismus kısmında ödevlere kadar hepsini yazdım. Tek tek aşama aşama okuyabilirler. Ama daha üst seviye bir vajinismussa mutlaka cinsel terapiyi öneriyorum. Kolay, yani inanacaklar kendilerine, çaresizlik hissinden çıkacaklar, ben bunu yapacağım diyecekler. Tedavisi var. Var. O yüzden içleri rahat olsun. Çok teşekkürler Ebru Rica Hanımcığım. ederim. Her zaman Evet, beraberiz zaten. evet. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.